İyi akşamlar, şükür kavuşturana. Teşekkür ediyorum. Çok şükür, hamdolsun hocam. Evet, söz sizin. Ufak Buyurun. bir pürüz oldu geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz. O yüzden sizden bağlanmak zorunda kaldık. Bugün size misafiriz Gazi hocam. Estağfurullah. Yine moderatör sizsiniz. Ben yine konuşmacıyım tabii. İyi akşamlar diliyorum. Tüm gelen dostlara şimdiden iyi akşamlar diliyoruz. Bugün akşam biraz uzun olacak açıkçası. Kur'an'ın bilmediğimiz ya da kafamızda soru işareti kalan alanlarını hocamız sağ olsun bize bu akşam aydınlatacak. Tabii bizim de sorularımız var. Sizlerin de birikmiş sorularınız var. Hocama soracağınızı biliyoruz ki. Bu arada hocamızın yeni çıkmış bir kitabı var. Hani çok da yeni değil ama yeni diyeyim ben size. Kur'an Kadını Koruyor diye bir kitap. Ben açıkçası keyifle okudum ve kadınların tarihçesindeki haklarının neler olduklarından başlayarak Kur'an'ın içerisinde kadınlara verilen haklar nasıl korunduğuna dair surelere tek tek incelenmesi suretiyle gösterdiği bir kitap. Gerçekten rehber alınacak bir kitap diyorum ben size. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bilmeyen dostlar da varsa şimdiden. İnşallah. Bu akşam biraz interaktif bir yayın olacak ama hocamızın tabii neler söyleyeceğini bu akşam can kulağıyla dinleyeceğiz. Hocam tekrardan hoş geldiniz diyorum. Söz sizde. İyi akşamlar diliyorum herkese. Ben sağlıklı bir günler diliyorum. Tabii son yıllarda özellikle kadınlara yönelik girişimler, şiddetler, öldürmeler maalesef büyük bir yükseliş trendi gösteriyor. Örneğin 2002 Maalesef. 2000'li yıllarda 60-70 civarında olan yıllık kadın öldürme sayısı 2021'de 400'ün üzerinde çıkmış. Şimdi büyük bir artış. Niye Evet. acaba? Yani Hatta bu hocam bununla ilgili bir dipnot geçeyim. Geçenlerde bir yabancı bir arkadaşım buna sual olarak sordu. Dedi ki doğru. sizin ülkenizde dedi kadın ölümleri pik yapmış durumda dedi. Benim bir arkadaşımın dedi yani Türk arkadaşını yabancı birisine ailesi vermemiş bu sebepten. Demiş ki kızımızı öldürebilir. İlginç geldi bana bu husus. Yani bu istatistiği takip eden yabancılar var ki. Tabii her olumsuzluk bütün o topluma mal edilir. Tek kişiye değil. Yani bir kişinin yaptığı bir olumsuzluk o kişinin ait olduğu bütün topluma mal edilir. Ve maalesef o zaman da o topluma ön yargı oluşmuş olur. İşte o ön yargı temelinde de insanlar davranışlarını düzenleyebiliyorlar. Engellenecek bir şey değil çünkü. Şimdi tabii bu artıştaki nedenleri sorduğunuzda hemen sosyoekonomik nedenler ileri sürülür. İşte kişilerin psikolojik durumları ileri sürülür. Anlaşmazlıklar ileri sürülür gibi. Ama bunun temelinde biliyorsunuz inanç ve inanış konusu çok nazik bir konu ve bütün insanların yaşamlarını peşinen ön yargıyla yönlendiren bir konu. Ve maalesef bir bakıyorsunuz nedenleri sayın dediğimiz zaman Kur'an temelli yanlış tercümelerin etkisi hasır altı ediliyor ve göz önünde bulundurulmuyor. Şimdi halbuki din konusu ve Kur'an temelli yanlış yoldan tercümeler zamanında 1400 yıl önce Hz. Muhammed'in peygamberimizin vefatından hemen sonra gündeme gelen dört haham ve bir papaz, 5 kişilik bir ekip, özellikle bunlar kendi inanışlarında üst düzeyde görevli insanlar bunlar. Kendi Yahudi cübbesini çıkarıyor. Müslüman şeyini giyiyor. Ekibin içine karışacak şekilde değişime tabi tutuyor kendini. Hristiyan olan da gene aynı şekilde tabi tutuyor ve biz Müslüman olduk diyorlar. Ve kendi inanışlarını, kendi özellikle kadınlarla ilgili ayetlerde toplumda kargaşalığa neden olacak ve kadınların etkinliklerini minimalize edecek, azaltacak yanlış tercümeler yapıyorlar. Ve yanlış tercümeleri kabul ettiriyorlar o zamanki topluma. Çünkü Hz. Muhammed'in vefatından sonra insanlar bir boşluk içinde kendilerini buluyorlar. Ve dini bilgileri üst düzeyde olanlar maalesef o zamanın eksik bilgili olan insanlarını kandırıyorlar. Özellikle ilk yapılan 3 tercüme var. Kur'an tercümesi, ona yapıştırıyorlar yanlış tercümeleri. Bir de 60 yıllık bir süreç Hz. Muhammed'in vefatından sonra
700 yıla kadar olan 632'den Hazreti Muhammed vefat ediyor. 700 yıla kadar olan süreçte de 14 tane tefsir yapılıyor ve özellikle bu tefsirlere kadınlarla ilgili ayetlerde yanlış tercümeleri yapıştırıyorlar. Ve o yanlış tercümeler maalesef 1400 yıldır halen devam ediyor. Ve onların değişmesi konusunda ben bayağı çırpınıyorum ve özellikle benim tercüme ettiğim bu Kur'an ve Son Davet kitabı bu tercüme yanlışlıklarını elimden geldiği kadar kendim düzeltmeye çabaladım. Benim ana dilim Arapçanın verdiği avantajla. O bir avantaj oldu benim için. Tabii geliştirdim kendimi tabii. Ve 60 yıllık benim Kur'an araştırmacılığımın sonucu. Şimdi bu kadınlarla ilgili bu yanlış tercümelerin düzelmesi esasında çok çok önemli. Ve insanların doğruyu bulmaları yönünden, özellikle kadınlarla ilgili ayetlerdeki güzellikleri öğrenme yönünden. Şimdi tabii esasında Kur'an, biraz sonra konuşacağız ve göreceğiz ki Kur'an esasında özellikle kadınlarla ilgili müthiş bir devrimsel değişiklikler, yeniden yapılanmalar gerçekleştirmiştir. Ve tarihte özellikle kadın devrimlerini ve kadınlarla ilgili yeniden yapılanmaları gündeme getiren ve başaran iki kişi vardır. Bir tanesi Hz. Muhammed Aleyhisselam diyoruz ve Atatürk olmuştur. İkisi tarihte en büyük kadın yapılanmasını ve devrimsel değişiklikleri gerçekleştiren iki tarihi kişi. Şimdi bu girişten sonra demek ki Kur'an'ın gerçek, muazzam mutluluk verici, güzellik verici, toplumda huzuru sağlayıcı özelliklerini bilmemiz en başta gelen önemli konu. Çünkü evet, bir de biz bu yayını planlarken de hocam biliyorsunuz belli şeyler olmuştu, dünyada olaylar olmuştu, hatta da devam ediyor halen. İşte İran'da belli işte kadınların başörtüsü olayları vesaireleri, biliyorsunuz birisini öldürdüler hatta bu sebepten orada. Yani bundan doğru. dolayı bir insanları hani bunları kasıtlı mı yapıyorlar? Yani İslam'dan soğutmak için mi yapıyorlar? Bilmiyoruz neden yapıyorlar yani. Şimdi o konu tabii siyasi bir konu işin içinde. Hı hı. Ama insanların kadın olsun erkek olsun Allah'ın verdiği sorgulayıcı akıl ve eleştirel akıl, bunun özgürce kullanılabilmesi için de demokratik ortam çok önemli. O demokratik ortam sorgulayıcı aklı ve eleştirel aklı engelleyici bir ortamdaysa o zaman insanlar sıkıntıya gidiyor. Çünkü temelinde, insan yapısının temelinde, bilinç altında özgür irade var. Sorumluluk bilinci var. İşte bunların herhangi bir demokratik idare dışında ket vurulması, engellenmesi insanları huzursuz ediyor belli bir süre. Dayanma gücü var ama o dayanma gücünü aştıktan sonra insanlar bu sefer dayanamaz hale geliyor. O konuyu ben fazla girmeyeyim isterseniz. Çünkü konumuz şu anda Kur'an kadını koruyorla ilgili, o sınırla gidelim. Şimdi esasında cahiliye dönemindeki kadının durumunu bilmemiz de önemli. Şimdi cahiliye, yani cahiliye dönemi dediğimiz Hz. Muhammed'in Kur'an'ı tebliğ etmeye başlamadan önceki dönem. Toplumu Suudi Arabistan'daki Mekke ve civarındaki toplumların durumu ve bu toplumlarda kadınların durumu. Nedir o? Bir defa kadının evlenme, boşanma, miras edinme, verasette hiçbir konuda bir söz hakkı bile yok o toplumda. Ve o topluma Kur'an tebliğ edildi Hz. Muhammed tarafından. Ve ölen kişi... Aynı durum İran'da da geçerliymiş şu anda. Yani şu anda aynı durum İran'da geçerliymiş. Kadınların işte hak olmaması, işte mahkeme karşısında yarım insan olarak sayılması vesaire şeyler hala geçerli yani orada. Şimdi şöyle, ben şimdi size onu şöyle açıklayacağım. Şimdi bu sayacağım, müsaade edersin bunları sayayım. Tabii ki. Bir de bir cümleyle bağlantı kuracağım zaten. Şimdi ölen kişinin karısı varislerine kalıyordu. Enteresandır. Ve varsa üvey oğluyla evlendiriliyordu. Varsa. Ama o yoksa ölen erkeğin en yakın erkek akraba o varis oluyordu ölen kişinin karısına. Veya varis olan bazen bir başkasına ve mehrini kendi almak üzere kadını başkasıyla evlendiriyordu. Yani hiçbir etkisi yok.
Bir de yetim kalan kız çocuğu diyelim. Malı varsa malı için en yakın bir akrabasına, hatta üvey oğluyla evlendiriliyordu malı için. Okutulmuyordu zaten. Her türlü hak gaspı yapılıyordu. Çalışma hayatında meslek hemen hemen hiç yoktu. İşte Hz. Muhammed'in eşi Hatice gibi çok az sayıda kadının çalışması söz konusuydu. Bir erkekle birden fazla kadın evlendirilme söz konusuydu. 10-15 kadından evlenenler vardı mesela. Şahitliği kabul edilmiyordu. İlk kız çocuğundan sonraki kız çocuğu bazı kabilelerde, çok geri kalmış kabilelerde diri diri gömülüyordu. Ama zaten gömülmese bile o kızın doğumsal yaratılış hakları gasp ediliyordu zaten. Hiçbir hak tanınmıyordu ki. Şimdi yine kadına yönelik herhangi bir suç işlendiğinde herhangi bir devlet yapısı yoktu. Ve yapanın yanında kalıyordu kadınlarla ilgili işlenen suçlarda. Ve yine akrabalık sadece erkeğin soyuna dayandırılıyordu. Kadının soyundan akraba kabul edilmiyordu. Yine aybaşı kanamalarında kadının doğal olan olayında tecrik ediliyordu ve perişan bir vaziyette bir kulübeye gönderiliyordu. Ve cariye sistemi söz konusuydu ve o cariyelerin tek bir söz hakkı zaten diğer kadınlar gibi söz konusu değildi. Şimdi bu böyle bir toplum ve böyle bir topluma Hz. Muhammed gibi bütün bir kişi ancak başaracağı bir devrimsel değişiklikler gerçekleştiriyor. Ancak Hz. Muhammed'in vefatından sonra gerçekleştirdiği bütün devrimsel değişiklikler yavaş yavaş hasır altı ediliyor. Asırlardır, 14 asırdır hemen hemen Hz. Muhammed'in gerçekleştirdiği devrimsel değişikliklere önem verilmiyor. Hasır altı ediliyor. Ve eski cahiliye dönemi kadınların durumu tekrar topluma kabul ettirilmeye başlanıyor. Emeviler, Abbasiler ve devamı gibi. Ve bugüne kadar o maalesef kadınlarla ilgili olumsuzluklar tekrar cahiliye dönemi gibi bazı ülkelerde geri döndü. Şimdi Maalesef. bir defa Kur'an'a başlamadan önce, Kur'an'ın kadını koruduğuna ilişkin yaratılış olarak kadın zaten ilahi sistem tarafından, Allah tarafından korunmuş zaten, özel olarak yaratılışta korunmuştur. Oradan özetleyeceğim işi. Ondan sonra Kur'an'a geçeceğim. Şimdi bir defa insanın çoğaltılmasında Allah'a aracılık eden kim? Rahim taşıyan kadındır. İnsan neslinin çoğaltılmasında aracılık eden, rahimi taşıyan kadındır. Bu bir. Hamileliğe ve doğurmaya tahammül gücü kime veriliyor? Kadına veriliyor. Ve bu tahammül gücü sayesinde kadınlar acıya ve acılı yaşama erkeğe göre daha çok dayanıklıdırlar. Ve yine her an, her ay aybaşı kanaması sayesinde kadın yine dayanma gücü fazla olan bir varlıktır. Ve yine emzirme uygulaması kadına bir ayrıcalıktır. Bir insanı beslemesi ve ona koşulsuz sevgi duyması. O duygu yine kadına verilmiş. Şimdi yine kadın olarak bir kadından dünyaya gelme ayrıcalığı kadına aittir. Halbuki erkek kadından doğuyor. Kız çocuğu ise kendisi gibi bir dişiden doğuyor. Ne oluyor? Neyi sağlıyor bu? Kadının doğuşu kadınlık mücadelesini gerektirmiyor. Ama kadından doğan erkek ise o erkeğin erkekliği konusunda iradi güçlülüğü sağlamak amacıyla bir mücadelesi var. Ve bu mücadelesi, erkekliğin mücadelesi daha annesinin karnındayken başlıyor. Şimdi bir de çocuğun cinsiyetinin belirlenmesinde, şimdi annenin yumurtası, babanın spermi diyoruz. Ancak cinsiyetin belirlenmesi sorumluluğu erkeğe verilmiş. Erkeğin spermine verilmiş. Dolayısıyla çocuğun kız çocuğu olması veya erkek çocuğu olması anneden değil,
erkekten dolayıdır. Erkeğin sperminden dolayıdır. Halbuki halen bazı ülkelerde veya bizim bazı bölgelerde kız çocuğu doğurduğu zaman anne suçlanmakta. Bu bilgi eksikliği nedeniyle. Halbuki onu sağlayan erkeğin spermidir. Tabii onu da sağlayan ilahi sistem dediğimiz Allah'ın bildiği bir yöntem. Onu bilmiyoruz ayrıntıyı çünkü. Şimdi bir de cinsel dürtü erkekte yüzeyseldir. Göze dayanır, biraz da kokuya dayanır. İşitsel biraz var ama erkeğin cinsel dürtüsü yüzeyel, onun için de yüzeysel olduğu için de sakıncaları çok oluyor. Onun için de Kur'an Nur suresinin 30. ayetiyle namus sorumluluğunu erkeğe vermiştir önce. Erkeği ikaz eder. Nur suresi 30'da. Sonra Nur 31. ayetle sonraki ayette de kadını ikaz eder. Namus korunması yönünden. Şimdi dolayısıyla cinsel istekler erkekte yüzeysel, kadında ise içten istek, sevgi temellidir. Duygusal temellidir. Benimsenme temellidir. Şefkat temellidir. İlgi temellidir. Erkek gibi yüzeysel değildir. Şimdi bir de Ali İmran suresinin 14. ayeti net bize bilinen bir fikir verir. Şehvete, servete, çocuğa ve gösterişe, fiyakaya erkek meyillidir. Kadından daha çok. Ve bunu Ali İmran suresi 14. ayet bize söylüyor zaten. Onun için kadınların gösteriş merakı esasında kendini erkeğe kabul ettirmek merakıdır. Yoksa başka bir şey değildir. Gösteriş veyahut da fiyakadan ziyade tamamen kendini kabul ettirme amaçlıdır. Şimdi cinsiyet hormonu 2 tane biliyorsunuz. Testosteron ve estrojen. İşte anne rahminde testosteron dediğimiz hormon galip gelirse o çocuğun cinsiyeti erkek çocuk oluyor. Östrojen hormonu galip gelirse östrojen hormonun etkisiyle de o çocuk kız çocuğu oluyor. Ancak gerek erkek çocuğunda gerek kız çocuğunda her iki hormon da var zaten. Ama erkek çocuğunda testosteron daha fazladır kandaki miktarı. Kız çocuğunda ise östrojen biraz daha fazladır testosterona göre. Yoksa her iki hormonda esasında her iki cinsiyette var. Şimdi bunun etkisi ne yapıyor? Kız çocuğunun beyin yapısını erkeğin beyin yapısından farklılaştırıyor östrojen. İşte östrojen hormonu kız çocuğunun beyin yapısını değiştiriyor. Dişil beyin yapısı, erkeğin de testosteron erkek beyin yapısını sağlıyor. Onun için beyin yapıları farklı. Ayrıntıya girmeyeceğim çünkü o da ayrı bir konu. Şimdi dolayısıyla bu farklılıklar esasında birbirlerini tamamlayıcı farklılıklardır. Yoksa birbirinden uzaklaştırıcı farklılıklar değildir. Ayrıştırıcı farklılıklar değil, birleştirici farklılıklardır. Sorumluluk ve iş bölümü farklılıklarıdır. O nedenle bu farklılıkları da çok iyi bilmemizde yarar var. İki cinsin konumu nedeniyle. Şimdi esasında bir Kur'an konusuna girmeden önce bir Arap dilinin bir özelliğini çok iyi bilmemiz gerekir. Özellik şu, eğer bir ifade toplumsal öneriler ifade ediyorsa, kanun ifade ediyorsa, yönetmelik ifade ediyorsa, bu ifadede eril yani müzekker yani erkek ifade kullanılır. Sanki erkeğe hitap ediliyormuş gibi kullanılır. Ama bu kullanım erkeğe hitap ediyormuş gibi veya erkek konuşuyormuş gibi veya erkeğe söyleniyormuş gibi olan bu ifadede temel amaç her iki cinsi aynı anda hitap ediyormuş diye kabul edeceğiz. Eğer çoğul bir ifade ise, günlük normal bir yaşam davranış ifadesi ise ve özellikle cansız maddelerle ilgili bir ifadelerse kullanacağımız ifade o zaman dişil ifade kullanılıyor. Yani bir dişi varlığa hitap ediliyormuş gibi. Onun için toplumsal öneriler fazla, yönergeler fazla Kur'an'da.
Onun için de Kur'an'da sanki erkeğe hitap ediliyor, eden bir kitapmış gibi izlenim veriyor. Çok güzel bir Ve yere değindiniz hocam. İnsanların çoğunun kafasında soru işaretlerinden biriydi bu. evet, ve dolayısıyla ister kadına hitap eden bir ifade olsun Kur'an'da, ister erkeğe hitap eden bir veya onu ön planda tutan bir ifade olsun, her iki cinsi bağlar demektir. Her iki cinse hitap ediyor demektir. Bu önemli bir konu ve bunu kafamızın bir yerine koyarsak o zaman konuyu daha iyi anlayacağız. Şimdi Kur'an esasında 3 aşamalı kadının haklarını korur. Ve birinci aşamada Kur'an insana hitap eder. Cinsiyet ayrımı yapmaksızın ve dolayısıyla insan kitabıdır. İnsana hitap eden bir kitaptır. Birinci aşamasıyla. Kadını koruma aşaması. İkinci kadını koruma aşaması aynı ayette hem kadına hitap ediyor hem erkeğe hitap ediyor. Hem kadına hitap ediyor hem erkeğe hitap ediyor. Aynı ayette. Onu da örneklerini vereceğim. Üçüncü aşamada ise toplumda cahiliye dönemi, peygamber öncesi dönem insanların e, devrimsel değişiklikler oluşturarak kadını özellikle kalkan gibi koruma özelliği gösteriyor Kur'an. Ve bunları da bilmemiz gerekiyor. Şimdi birinci aşama dedik, insana hitap eder. Ve böylece de kadını korumuş olur. Erkekle aynı seviyede çünkü. Şimdi bir defa Câsiye suresi 13. ayet şöyle diyor. Allah göklerde ne varsa, yerde ne varsa tümünü kendinden bir iyilik olarak sizin yararlanmanıza elverişli bir durumda yaratmıştır der. Burada cinsiyet ayrımı var mı? Yok. Dolayısıyla dünyanın yaratılması cinsiyet ayrımı olmaksızın geliştirilmiş bir okuldur, bir eğitim okuludur. Burada cinsiyet ayrımı yok. Hangi düzeyde? Ruhsal düzeyde. Dolayısıyla ancak cinsiyet ayrımı sadece dünya için geçerlidir. Ve evrende bazı dünyaya benzer gezegenlerde geçerlidir. Yani madde olarak bir beden kullanıyorsa ruh, o zaman bazı bedenler erkek bedenidir, bazı bedenler kadın bedenidir. O dünyaya ve evrenin bazı yerlerine özgü bir bedensel ayrıcalıktır cinsiyet. Yoksa dünya dışında ruhsal düzeyde herhangi bir cins ruhlarda cinsiyet ayrımı söz konusu değil. Şimdi Nisa suresi 1. ayet var. Hac suresi 1. ayet var. Her ikisinde de ya eyyühennas diye hitap eder. Ey insanlar diye hitap eder. Burada herhangi bir cinsiyet ayrımı söz konusu değil. Şimdi Araf suresi 172. ayet var. Ve biz ruh olarak dünyaya gönderilmeden önce Allah ve görevlileriyle 7 konuda dünyada bu konulara uygun olarak yaşayacağımıza söz vererek dünyaya gönderiliyoruz. Buna misak der. Misak, anlaşma. Ve biz ruhlar dünyaya gelmeden önce Allah ile 7 konuda anlaşma yapıyoruz. Birinci ana konu Allah'ın tek ilah olduğunu kabul edeceğimize söz veriyoruz. Ve bu sözümüze ilişkin ayet Araf suresi 172. Ve burada elestü birebbüküm diye ruhlara soruluyor. Yani siz benim tek ilah olduğumu kabul edecek misiniz? O şekilde dünyada yaşayacak mısınız diye soruluyor ruhlara ve evet biz dünyaya gittiğimizde Allah olarak senin tek ilah olduğunu, tek yaratıcı olduğunu kabul edeceğiz. Ve buna biz kalü bela derler. Hani insanlar bazen birbirlerine sorarlar. Ne zamandan beri Müslümansınız? Kalü beladan beri derler. İşte kalü bela dediğimiz konu Araf suresinin 172. ayetinde geçiyor. Ve ondan sonra diğer 6 konuda da farklı ayetlerle bunları ben açıklıyorum. Hangi ayette hangi sözü veriyoruz? Hangi ayette hangi söz veriyoruz? 7 konuyu da açıklıyorum. Bu konuda da zaten bir kitabımız var. Allah ile 7 konuda anlaşma. Şu kitap Allah ile 7 konuda anlaşmamız var.
Çok güzel. Ve bu anlaşma zemininde biz eğitim okulunda, dünya eğitim okulunda yaşıyoruz. Şimdi yaratılmadan önce dünya öğrencisi ruh kısmımıza bizim Kur'an'da bulunan muhkem kurallar, yani dinin farz anayasa maddeleri, bilinçaltımıza, ruhumuzun bilincine, hafızasına sevk ve bunları ben 60 yıllık Kur'an araştırmacılığım sırasında bunların 440 farz kural olduğunu belirledim. Ayetlere göre. Ve bu ayetlere göre belirlediğim bu farz kurallar eşittir din demektir. Ve bunların içinde de İslam'ın şartı 5 tane, 440'ın 5'idir. İmanın şartı 5 tane, 440'ın içindedir. Birer tanedir bunlar. İşte bunları Rahman suresi 1, 2, 3. ayetlerden çıkarıyoruz. Kur'an'daki muhkem kurallar, Kur'an'ın tebliğ edilmesinden itibaren 1400 yıldır bütün dünya insanların bilinç altında Kur'an'ın muhkem kuralları var. Ama biz annemizin karnından beşer olarak doğduğumuz anda o bir ruhumuzun bilinç düzeyinde olan, bilinçaltı düzeyinde olan bu muhkem kuralların varlığını unutuyoruz. Ama sonra yaşadıkça hatırlayıp uyguluyoruz. Ve unuttuğumuz bu kuralları bize peygamberler zaman zaman gönderilerek hatırlatılmıştır. Ve en son bütün kuralları toplayan en son kitapta Kur'an olmuştur. Ve Kur'an'ın da din olarak muhkem kurallar bütününü göndermesinin dinin ismine de Maide suresi 3. ayette İslam denmiştir. İslam, Hz. İsa'nın İncil'le tebliğ ettiği kurallar bütünüdür aynı zamanda. Tevrat ile Hz. Musa'nın tebliğ ettiği kurallar bütünüdür aynı zamanda. Yani Allah'ın tek dini İslam'dır. Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği kurallar bütünü demektir. Şimdi Hocam bir dolayısıyla küçük soru sorabilir miyim bununla ilgili? Hemen bağlantılı. Yani tabii, burada diğer gönderilen kitapların okunması gerekiyor mu? şart, Kur'an'ı anlamak için. Kur'an'ı anlamak Onu için sorayım. ben tabii Kur'an'ın yanında Tevrat'ı da değerlendirdim defalarca ve oradan da muhkem kurallar çıkardım. Hı hı. Dilden de muhkem kurallar çıkardım. Ve enteresandır, benim Tevrat'tan çıkardığım muhkem kurallar, yani din kuralları, o zamanın İslam kuralları dediğimiz din kurallarının sayısı 201 buldum Tevrat'tan. Ve din dediğimiz kurallar bütünü. İncil'de de 350 tane buldum muhkem kural. Kur'an'da ise 440 buldum. Şimdi dolayısıyla gittikçe gelişen kurallar var. Kurallar sayısı var. İnsanların bilinç düzeyine ve kalabalıklığına göre. Sayı ve bilinç düzeyi değiştikçe peygamberlerin getirdiği din kuralların sayısı değişiyor. Ve gittikçe gelişiyor. En son bütün kurallar, yani Adem'den itibaren peygamberlerle gönderilen bütün kuralların toplam hali, en son hali, gelişmiş hali Kur'an'daki muhkem kurallardır. Olay bu. Onun için de Rum suresi 30. ayeti der ki bütün insanlar İslam fıtratında yaratılmıştır der. Yani Kur'an'ın içinde bulunan muhkem kuralları bilerek yaratılıyorlar insanlar. Ama herkes kendi bir toplum diyor ki ben Tevrat'taki kuralları, din kuralları olarak onları kabul edeceğim ve onlara uyacağım ben. Öteki diyor ki yok ya, ben Tevrat'ta değil de İncil'deki kurallara uyacağım diyor. Ve ben dinimi onları kabul edeceğim din kurallarım olarak. En sonunda Hz. Muhammed'in ve Kur'an'ı iman edenler de diyor ki biz Kur'an'daki kurallara kabul edeceğiz. Din kuralları olarak. Ve onlara göre yaşayacağız. O zaman ne oluyor? Tevrat'ta da inananlar Tevrat'ı çok iyi bilmesi gerekir. İncil'e iman edenler İncil'i çok iyi bilmeleri gerekir. Kur'an'a iman edenlerin de Kur'an'ın kurallarını çok iyi bilmeleri gerekir ki din kavrasınlar ve ona göre yaşasınlar. Çünkü sorgulanacaklar kurallardan dolayı. Yani kurallar boşuna verilmiyor. Biz sizi bunlardan sorumlu tutacağız deniyor. Biz sizi bunlardan sorgulayacağız deniyor. Onun için dindar Bunu şey olan için sordum hocam. Mesela Kur'an'ı hatmetmiş bazı insanlar
Hani böyle İncil gördüğünde kaçar gibi, işte tutmaya bile hani şey meyletmeyenler, Tevrat'ı gördüğüm falan. Halbuki onlar da Allah'ın gönderdiği kitaplar değil mi? Onları da okumamız Aynen. gerekmiyor mu diye Bak, düşünüyoruz. bu Kur'an'ın ilk cümlesi, biraz yakın tutayım. Hı hı. Allah'ın tek dini İslam'a son davet. Kur'an dedim ben. Evet. Allah'ın Son tek da. dini İslam'a son davet. Onun için Tevrat'ın bildirdiği kurallar da İslam'dır. İncil'in de bildirdiği kurallar bütünü İslam'dır. Ama en çok sayıda olan, en gelişmiş haliyle Kur'an'dır. Ve İslam'ın kuralları Kur'an ile sonlandırıldı artık. Ama isteyen Tevrat'a inanıyorsa devam etsin. Ama başkasını düşman görmesin. İncil'i kabul eden başkasını düşman görmesin. Kur'an'ı kabul eden başkasını düşman görmesin. Herkes kendi yemeği, beğendiği, sevdiği yemeği yesin. Ama aynı sofrada otursunlar. Kavga etmesinler. Bütün mesele bu. Şimdi kadın ve erkeğin Kur'an'ı anlayarak okumaları üzerinde duruluyor. Bakın Kamer suresi 17 ne diyor bize? Gerçek şu ki biz zikri, yani Kur'an'ı insanlar anlayıp düşünsünler ve öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık der. O halde onu anlayıp, düşünüp benimseyecek yok mu diye sorar. Onun için de teakkul, tefekkür, tezekkür der. Düşünün, aklınızı kullanın ve öğüt alın der. Şimdi Cuma suresi 5. ayetle çok iyi bilinmesinde yarar var. Cuma suresi 5. ayet. Der ki, kendilerine Tevrat verilip de, yani İsrailoğullarına hitap ediyor sözde, ama bütün insanlara hitap ediyor bu ayet. Yani sadece bir grup, bir topluma değil. Ve diyor ki, kendilerine Tevrat verilip de onu anlayarak okumadığı için Allah'ın buyruklarını da yerine getirmeyen topluluğun örneği, yük olarak içinde ne olduğunu bilmediği kitaplar taşıyan eşeğin durumuna benzerler. Bakın, benzetmeye bakın. Kur'an bu çarpıcı benzetmeyi yapıyor ki insanlara tebliğ ettiğimiz, indirdiğimiz vahiy kitaplarını mutlaka içindeki kuralları öğrenmek zorundadırlar. Yoksa içinde ne olduğunu taşıdıkları kitap durumunu, kitabı taşıyan durumuna benzer dönerler. İçinde ne olduğunu taşıyan eşek durumu. Benzetme Tabii ki. bu. Kur'an yapıyor bu benzetmeyi. Cuma 5. Ben yapmıyorum. Ayeti tercüme ediyorum. Şimdi dolayısıyla bir de doğacak çocuğun kız veya erkek oluşunu belirlemek, eşitleme, bakın dünya nüfusuna, ülkelerin nüfusuna, kadın ve erkek nüfusu birbirine yakın. Çok arada uçurum yok. Çok toplu katliamlar veya toplu savaşlar ancak bu uçurumu kapatıyor. Açıyor daha doğrusu. Ama belirli süre sonra gene ilahi sistem Kapanıyor. birbirine yakın hale getiriyor. Çünkü kız erkek oranını onlar belirliyorlar. Ve yine Müddessir 6. ayette bütün insanlara hitap eden bir ifade var burada. Müddessir 6. ayet. Ya Muhammed der, Kur'an'ı sakın meslek kitabı ve menfaat sağlayacağın, para kazanacağın bir kitap olarak yapmayacaksın der. Dolayısıyla Kur'an'ı tebliğ etmek, kim yaparsa yapsın, kazanç kapısı olmayacak Kur'an'ı tebliğ etmek. Ancak eğitimdir, İslam tarihidir veya insanların dini inançlarına yönelik araştırmalardır. Onlar ayrı. Onlar meslek grubudur. Ama Kur'an'ı anlatanların, Kur'an bilgilerini insanlara aktaranların kesinlikle menfaat sağlamamaları gerekir. Bunun ikazını Müddessir suresi 6. ayet yapıyor. Net. Ve yine bu ikazı tabii hem kadına yapıyor hem erkeğe yapıyor. Sakın hangi cinsiyette olursanız olun, Kur'an'ı anlatmaktan dolayı, insanları Kur'an bilgisi aktarmaktan dolayı kazanç kapısı yapmayın. Açıklama bu. Şimdi bir de Müddessir suresi 49-50. ayetler şöyle: Kur'an'dan okurken günah alacağım diye korkmayın. Çünkü Kur'an'ı açar açmaz sevap başlıyor insanlara. Ve Kur'an kesinlikle yanlış da okusanız, yanlış da anlasanız herhangi bir günah söz konusu olmuyor Kur'an'da. Neden? Çünkü Kur'an'ı açmakla çift sevap başlıyor. Yanlış yaptığın anda da
bir hata olarak kabul ediyor onu ama sevap fazla olduğu için hatayı nötralize ediyor. Bu da enteresan bir yaklaşım. Evet. Çünkü olumluluk Kur'an'da 2 ile 10 arası kat ile katlamalı şeklinde ödüllendirilir der. 2 ile 10 arası. İşte 2 ile 10 arası olan bu katlama dolayısıyla Kur'an'dan korkmayın. Okumaktan hata yapacağım diye korkmadan Kur'an'ı açın ve anladığınız kapasiteniz kadar anlayarak okumaya çalışın. Ve Kesinlikle çok iyi bir yere değindiniz hocam. Çünkü yıllarca hep böyle dedelerimizin, ninelerimizin duvara astığı Kur'an'ı ellemekten korkan bir nesil olduk yani. Bu işte sebepten açıp okuyun diyorsunuz. Çok güzel şey söylediniz yani şu anda. bunu Müddessir suresi 49-50 onu söylüyor. Ve ayette diyor ki sakın Kur'an'dan korkmayın ve Kur'an'dan korktuğunuz nedeniyle uzak durmayın der. Kur'an çünkü size herhangi bir günah vermez. Yeter ki açıp okuma alışkanlığınız olsun. Ve Kur'an bir Ramazan kitabı değildir. Kur'an bütün ömür Kesinlikle. boyunca her gün azar azar defalarca döne döne okunacak bir kitaptır. Ve açıklayıcıdır, anlaşılırdır, nettir. Ve Hz. Muhammed'e bir ikaz var Taha suresinin 2. ayetiyle. Ya Muhammed biz sana Kur'an'ı sıkıntı çekesin veya sıkıntı veresin diye indirmedik der. Bu Bak, kitabınızın da ön sözden sonraki sayfasında vardı. Onu da not almışım buraya hocam. evet çünkü Kur'an müthiş. Yani öyle güzel bilgiler var ki bir mucize kitap zaten. Ben 60 yıldır döne döne bilmiyorum sayısını. Okuduğum bu kitabı en son okuduğumda yeni bir şeylerin farkına varıyorum. 60 yıldır okuduğum halde. Ve her okuyuşta yeni bir şey fark ediyorum. Her okuyuşta yeni bir şey fark ediyorum. Onun için Yani benim zihin şifreleri çözüyor zamanla. şimdi şöyle benzetiyorum ben. Bir kişi dağa tırmanan bir kişiyi düşünün. Yükseldikçe ufku genişliyor. Yükseldikçe gördüğü ufuk genişliyor. Onun için de Kur'an da öyledir. Okudukça ufkunuz, anlama kapasiteniz genişliyor. Okudukça anlama kapasiteniz artıyor. Onun için benim Kur'an tercümemin ilk baskılarıyla son baskıları farklıdır bazı ayetlerde. Hmm. Bazı yorumlarımda. Çünkü bu kitabın bir özelliği ayetler sadece ayetler dizilmiş değildir. Mutlaka açıklamam gerekli olan, yorum yapmam gerekli olan ayetler varsa hemen ayetin devamında yorumlarımı yapmışımdır. Yani çok kısa bir tefsir gibi, açıklama gibi. Şimdi dolayısıyla bir de her iki cinsin özgür iradeye sahip olduğunu söylüyor Kur'an. Ahzab suresi 72. Allah'a iman etme, tövbe etme uygulaması her iki cins için söz konusudur. Yalnız erkek veya yalnız kadın tövbe etmeyecek veya iman etmeyecek. Her iki cins iman edecek. Her iki cins hatalarından tövbe edecek. Ve her iki cinsin okuması, öğrenmesi, bilim yapması, sanatsal faaliyetlerde bulunması, öğretmesi hakları her iki cins için söz konusudur. Alak suresinin 1, 2, 3, 4 ve 5. ayetler. Oradan hemen çözersiniz. Şimdi ikinci aşama, kadını koruma aşaması aynı ayette ve aynı ayetlerde hem kadına hitap ediyor hem erkeğe hitap ediyor. Hem kadına hitap ediyor hem erkeğe hitap ediyor. Örnek verelim. Nahl suresi 97. Erkek olsun, kadın olsun her kim iman eder ve Allah'ın yarattıklarına faydalı işler ki bunlara Kur'an'da salih ameller der. Salih ameller, faydalı işler gerçekleştirirse bakın erkek olsun, kadın olsun diyor. Ona bu dünyadaki güzel bir hayat bağışlarız ve yaptıkları iyi işlere karşılık ödüllerinde tam veririz der. O bakımdan her insan, kadın olsun, erkek olsun imandan sorumludur. Ve Allah'a ibadet etmekten ve Allah'a ibadet etmekten sorumludurlar her iki cins. Eşit derecede. Hiçbir cins başka bir cinsin din kurallarını uygulaması konusunda karışmaya hakkı yoktur. Engellemeye veya ilave yapmaya da hakkı yoktur. Kur'an çünkü her şeyi çok güzel ayarlamış. Şimdi bir de Müslüman ve mümin olma ifadeleri aynı ayette
hem kadın için kullanılıyor hem erkek için. Ahzab suresi 35. Ey insanlar! Şunu iyice bilin ki sizlerden de Müslüman erkekler ve kadınlar, mümin erkekler ve kadınlar, sabırlı erkekler ve kadınlar. Bu şekilde kadınlar, erkekler, kadınlar, erkekler diye uzun bir ayet var. Şimdi bir de inancı olan kadın ve erkekler arasında evlilik serbesttir. Hangi inancı olursa olsun. Yeter ki şirk koşma hatasına düşmüş olmasın. Yani Müslüman olan, Kur'an'a iman eden, Hz. Muhammed'e iman eden aleyhisselam diyoruz ve o kişi eğer Hristiyanla evlenecekse şirk koşmayan Hristiyanla, Yahudi ile evlenecekse şirk koşmayan Yahudi ile evlenebilirler. Bunu da Bakara Suresi 221. Onu atlamayayım. Çünkü bazı izleyiciler şey yapar, not tutar. Tabii direkt herkes şu anda sizi pür dikkat dinliyor hocam. İnşallah. Şimdi bir enteresandır. Kadın ve erkeğin beraber aynı sofrada oturmaları ve beraber yemek yemeleri, akraba ve dost ailelerin beraber veya ayrı yemek yemelerine müsaade ediliyor. Nur suresi 61. Yani haremlik ve selamlık serbesttir demiyor. Yasaktır, kabul etmiyor Kur'an. Nur 61. Haremlik ve selamlık kaldırılmıştır. Kur'an ile Nur 61. Ama maalesef bunu kim çıkarttı hocam günümüze? Getirdi bunları. Yani evinin uygulaması. Dedi ki Hz. Muhammed'in vefatından sonra cahiliye dönemi adetleri tekrar getirilmeye başlandı ya. Meydan boş bulundu. Çünkü her iki cinse kazanç elde etme ve kazançların zekatlarını verme üzerinde duruluyor. Bir kadının zekat verebilmesi için ne yapması lazım? Kazanması lazım. Dolayısıyla çalışması lazım. Çalışma her iki cinse de uygundur. Her iki cinse öneridir. Ve bu da Nisa suresi 32. Hz. Muhammed'e ve Hz. Nuh'a bir ayetle bir öneride bulunuyor. Deniyor ki dua et sana iman edenlere. Ama orada cins ayrımı yapmadan. Yani hem erkek hem kadın. Sana kimler iman etmişse Hz. Nuh'a da söyleniyor, Hz. Muhammed'e söyleniyor ayetle. Her iki cins için dua et diyor. Ona iyilikler olsun. Allah onlara şefaat etsin. Bakın, Peygamber şefaat için Allah'a yalvarmaya aracı oluyor. Ama tabii kabul edilip edilmemesi Allah'a kalmış bir şey. Şimdi günah işleme veya sevap alma hakları bakımından eşittirler. Tevbe suresi 67. Mahşer günü hesaba çekileceklerde cinse bağlı bir farklılık yok. Çünkü ruh düzeyinde hesaba çekilecekler. Yani beden çünkü dünya okulunun üniformasıdır sadece. Bizim bedenimiz dünya okulu üniforması. Ve dünyada kalan bir üniforma. Yolculuğuna devam eden öğrenci ruh. Öğrenci ruh vefat ettikten sonra bedenini bırakır ve ruh yoluna devam eder. Ne olur ne olmaz onun da ayrı bir konu. Şimdi cennet veya cehenneme gidecekler yönünden herhangi bir ayrım söz konusu değil. Hak eden hak ettiği yere gönderiliyor. Çünkü gönderilen ruhtur yine. Ve ruhta cinsiyet söz konusu değil. Hocam bununla ilgili ufak bir giriş yapacağım. Yani bu ruhtan bahsettiğimiz sebepten söylüyorum. Bunu çokça hocamıza da sordum ama herkes bu konuya girmekten biraz çekiniyor. Bu reenkarnasyon olayına birazcık değinmenizi isteyeceğim sizden. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Benden onu istemeyin çünkü ben o konuya çok minik yani minik bir yorum yani. Çünkü ruh dediniz, ruh nereye gidiyor? Her toplantıda hemen hemen bana sorulan demirbaş sorulardan biri bu. Öyle mi? Aynen. Demek ki kimse cevabını alamıyor hocalarınızdan o yüzden. Şimdi ben onun cevabını şu anda vermek istemiyorum. Hı hı. Özellikle neden vermek istemiyorum? Çünkü inanç konusu değil. Bir inancı olumlu veya olumsuz etkileyecek bir konu değil. Kabul eden olur, reddeden olur. O düzeyde bir konu. Onun için inanmaya olumlu veya olumsuz etki yapacak bir konu değildir.
Yoruma açık mı diyorsunuz yani? Biz yoruma değil, kabul veya redde açık sadece. Anladım. Yani kabul eden inancı değişmeyecek ki. Anladım hocam. Reddeden inancı değişmeyecek ki. İnançla ilgili değil. O bakımdan bu konu kişilerin kabul veya reddine bağlı. Onun için bu konuya girmiyorum ve ancak şunu bir tek söyleyeceğim. Ben Hataylıyım. Buyurun hocam. Ha, buyurun hocam. Anlayan anlamıştır. Anladık hocam. Peki. Şimdi Allah cinsiyet farkı gözetmeden insanı halifesi olarak, temsilcisi olarak dünyaya gönderiliyor. Yani öğrenci ruhu, eğitim kıyafeti giydirerek, dünya okulu üniforması giydirerek. Ve yine Bakara suresi 180, Nisa suresi gibi bunlar da her iki cins için vasiyet yapılması emrediliyor. Ve vasiyet dışında kalan mal ve servet içinde ilk defa Kur'an ile kadına yönelik miras kuralları öneriliyor. Miras hakkı veriliyor. Ve en son ikinci aşamadaki aynı cins ayette kullanılıyor ya, iki cins kullanılıyor ya demiştik. Birbirleri için birer elbise oldukları belirtiliyor kadın ve erkeğin. Yani birbirlerini temsil etme, birbirlerini tamamlama, birbirlerini destekleme, birbirleriyle eş olma. Ben onu özellikle bir cümleyle geçiştireceğim. Evlenmek sadece toplumun bilgisi dahilinde olan bir işlem değildir. Evlenmek sadece bir kağıda imza atmak değildir. Evlenmek farklı iki cinsin eşleşmeyi başarmaları için sınavdır. Bakın eşleşmeyi, her konuda eşleşmeyi başarmaları için birer ilahi sistemin verdiği birer sınav fırsatıdır. O fırsatı da insan olarak bizim en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Şimdi üçüncü aşamamız var. Hz. Muhammed ve Kur'an sayesinde cahiliye dönemi gelenekleri alt üst ediliyor. Ve kadına koruyucu kalkan oluyor Kur'an. Onun için Kur'an ve Hz. Muhammed yenilikçidirler. Muhafazakar değildirler. Devrimcidirler. Yeniden yapılanmayı sağlayan üstün kişilerdir peygamberler. Ve en son peygamber de Peygamberimiz Aleyhisselam'dır. Bir defa koruyucu kalkan diyoruz. Ne yapıyor? Kur'an'da 114 tane sure var. Bu surenin isimlerine bakıyoruz. Hz. Muhammed zamanında çoğu isimlendirilmiştir başlık olarak. Ve bunlardan üç tanesi kadınlara yönelik isimler ihtiva ediyor. Ama 114 surenin hiçbirinde erkekle ilgili bir başlık yok. Ve Güzel bir yerden yakaladınız. hem Nisa suresi, Mümtehine Meryem. suresi ve Mücadele suresi. Üçü de kadınlarla ilgili o yaklaşımını ön planda tutan sureler. Şimdi bir de kadını koruduğu kalkan gibi diyoruz. Kur'an toplumun idarecisi olabileceğini söylüyor. Ve bunu Seba Melikesi ile örnekleyerek söylüyor bizlere, insanlara. Yani toplum idarecisi erkek de olur, kadın da olur. Kadının aleyhinde herhangi bir engel Kur'an'da söz konusu değildir. Yine kadın tarla demiş ve erkek de o tarlaya tohum eken demiş. Peki erkeğin tohumunun verimli ürün olması için ne yapması gerekir? Tarlaya iyi bakması lazım. Tarlaya göz kulak olması gerekir. Sürmesini, gübrelemesini, havalandırmasını, ilaçlamasını çok çok iyi yapması gerekir ki faydalı ürün alabilsin. Yoksa o ürün mümkün değil, faydalı olmaz. Eğer gerekli ihtimamı göstermezse, gerekli saygıyı göstermezse, gerekli sevgiyi göstermezse, bakın hep birbirine bağlı. Şimdi bir de kadın ve erkeğin birbirlerinin destekçisi olduklarını açıklıyor. Tevbe suresi 71. Ve yine kadının derdini anlatma ve hak arama özgürlüğü olduğunu söylüyor. Mücadele 1 ve 2. ayetler. Yani kadın Hz. Muhammed'e çıkıyor ve kocasıyla ilgili derdini anlatıyor. Mücadele suresi o. Ve yine evlenme ve boşanmada kadına söz hakkı veriliyor. Tarihte ilk defa.
Suudi Arabistan toplumu için söz konusu olmayan bir şey. Ama Türk toplumunda var o. Şimdi o konuya da girmeyeceğim. Yoksa Türk toplumunda cahiliye dönemindeki olumsuz adetlerin, geleneklerin hiçbiri o zamanın Orta Asya'daki Türk toplumunda yoktu. Horasan'daki Türk toplumlarında yoktu. Boşanan kadına ilk defa nafaka verilmesi hükmü bağlanıyor. Talak suresi 6. Talak suresi 6. ayet. Yine kocası ölmüş kadının en az bir yıl bulunduğu evde kalması ve ortada bırakılmaması, evliymiş gibi evinde devam etmesi sağlanıyor. İlk defa. Bakara suresi 240. Ve evlenme işlemi yasal kayıtlı hale getiriliyor. Daha önce öyle bir kayıtlama yoktu. Ama Peygamberimizin Site devletinden başlamak üzere kayıtlamalar başlıyor artık. Devletleşme yapılaşması başlıyor. Ve yine boşanmak üzere olanları barıştırmada ve vasiyet şahitliklerinde erkek ile aynı sayıda şahit tutuluyor. Bakara suresi 282. Yanlış tercüme edilen bir ayet. Ayetin özü şu, uzun uzun okumayacağım. Ticari senet şahitliğinde 2 erkek şahit tutun der. Eğer 2 erkek bir denk getiremezseniz 1 erkek ve 1 kadını şahit tutun der. Kadına ilk defa ticari senette şahitlik hakkı veriliyor. Ama yapılan tercümelerde, meallerde 1 erkek 2 kadın tercümesi yapmışlar. Yanlış. Bunun yanlışlığını ben diğer ayetlerden faydalanarak ispatladım. Ve benim bu Kur'an tercümemde de, sondan bir Kur'an tercümemde de niye 1 erkeğe 2 kadın demedim de 1 erkeğe 1 kadın dediğimin ispatını yaptım. Ayetlerden faydalanarak. Çünkü en zor Kur'an'ın anlamlandırması Kur'an'ı Kur'an'la anlamlandırmadır. Onun için de Kur'an'ın bütün ayrıntısını iyice kavramış olmak gerekir. Anlamını iyice kavramış olmak gerekir. Yoksa yanlış tercümeler yapılır. Şimdi bir de kadınlardan biat için el sıkışması. El sıkışarak oy verme. Kadınlara oy verme hakkı veriliyor. Ve bu da Mümtehine 12. ayet. İlk defa Hz. Muhammed ve Kur'an aracılığıyla kadına oy verme hakkı veriliyor. El sıkışarak. Ama maalesef Hz. Muhammed'in vefatından sonra o biat etme olayı yavaş yavaş hasır altı ediliyor. Ve oy verme hakkı kadından alınıyor tekrar. Ve ne zamana kadar? Atatürk'e. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar. Şimdi dolayısıyla esasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı devrimlerin zaten temeli Kur'an'dır. Onları ben tek tek ayetleriyle ispatladım. Şu devrimsel Atatürk'ün değişikliği şu ayet temellidir. Şu görüş temellidir. Şeklinde bütün devrimleri ayetlerle bağlayarak. Onu da o şekilde gündeme getirdim. Şimdi bir de üçüncü kez evlendiler, boşandılar, evlendiler. Tekrar evlenecekler üçüncü kez. O zaman diyor ki evi geçindirme hakkı o zamanın şartlarında kadın çalışmadığı için erkeğin sorumluluğunda. Öyle değil mi? Ama kadın çalışıyorsa ikisinin ortak sorumluluğunda. O zaman eğer bir evde erkek sorumluluğu ise evin geçiminden üçüncü kez evlenme durumu söz konusu olursa söz hakkı erkeğin olsun der. Yoksa burada erkeğin üstünlüğü veya aslığı, kadının aslığı ve üstlüğü söz konusu değildir. Sorumluluk farklı. Bu da önemli çünkü ayetin başlangıç ilk yarısında kadın ve erkek eşittir diye bir ifade var. Hemen birbirine bağlıyorsunuz olayları. Cımbızla çeker gibi olumsuz seçmiyorsunuz. Çünkü cımbızla seçerseniz Kur'an'ın bütününü bozarsınız. Şimdi bir de şükretme sırasında, bu da çok önemli bir ayet. Lokman suresi 14. Eğer şükredecekseniz diyor, önce bana şükredin der Allah. Sonra annenize, sonra babanıza şükredin der. Bakın anneyi Allah'tan sonra şükür sırasına koyar. Baba 3. sırada. Lokman suresi 14. Annenin kıymeti ve kadının kıymeti bu. Şimdi ilk yaratılan Ali İmran suresi 59. ayete bakıyoruz. İlk yaratılan Adem değil, Adem'in annesidir.
Dolayısıyla ilk yaratılan kadındır, erkek değildir. Bunu da Ali İmran suresi 59. ayetten çıkarıyoruz. Şimdi şeytanın yasak meyve meselesi var ya hani cennet öncesi cennete hak etmeleri için. O yasak meyveyi sözünde durmayan Adem'dir. Adem Havva'yı kandırıyor eşini. Havva geçmez Kur'an'da gerçi. Tevrat'ta geçer. Eşi diye geçer. Evet. Adem eşini kandırıyor ve beraber yasak meyveyi yiyorlar. Zaten o hikayenin bütünü daha çok Tevrat'ta geçiyor değil mi hocam? Aynen. Ama Adem kandırıyor. Eşi Adem'i kandırmıyor. Adem eşini. Hmm. Çünkü tövbe eden sonra tövbe eden Adem oluyor. Çünkü hatayı o işlemiş. Bu da hep çoğumuzun yanlış bildiği şeylerden biri. Evet, maalesef. Şimdi bir de Kur'an'ı okuma sırasında erkeğe de kadına da herhangi bir kıyafet zorunluluğu veya şekli Kur'an'da söz konusu değildir. Bunu da özellikle ayetlerle gene yedi şart var. Yedi Kur'an okumanın yedi şartı. Onları da ben kitabın bu benim Kur'an tercümemin hemen açıyorsunuz. İlk sayfasında şurada Kur'an'ı okumanın yedi şartı diye ayetlerle bunları hemen en başta koydum. Ki insanlar buna göre uyusunlar. Ve bunların içinde de herhangi bir erkek veya kadın kıyafeti söz konusu değil. Şimdi bir de tek kadınla evliliği Kur'an önerir. Çok kadınla evlilik Kur'an'da söz konusu değildir. Yine yanlış tercümedir. Kur'an tek kadınla evliliği emreder. Onu da yine başka ayetlerden faydalanıp ispatlıyoruz. Şimdi bir de aybaşı kanamasında bir sakınca anlatır Kur'an. Ya Muhammed sana kadının ay halinden sorarlar der. Kadının ay hali bir hastalık halidir der. Kadının ay hali bir hastalık halidir. Bunu hangi ayet söylüyor? Bakara suresi 222. Ve kadının ay hali hastalık halidir. Tek bir yasak var kadının ay halinde. Uyacağı bir yasak. Cinsi münasebette bulunmayacak. Tek yasak. Onun dışında başka yasaklar eklemek, Kur'an'a ek haramlaştırma eklemektir demek. Bu da şirke girer. Kur'an'a ek haramlaştırma Hz. Muhammed'e bile aleyhisselama bile müsaade edilmemiştir. Kur'an'ın bütün din kuralları Kur'an'dadır. Ek haramlaştırma yapamazsınız der. Ve ek haramlaştırmaya demek Allah bunu bilemedi, insan bildi, ekledi. Durumuna sokarsınız, o zaman da şirke girersiniz. Ek haramlaştırma yapılırsa. Şimdi bunu da çok sorarlar. Tabii. Şimdi bir de kadına mehir konması, evlenirken kurallaştırmasını Kur'an yapmıştır. O da çok sorulanlardan hocam. Yani kadına mehir konması Kur'an'ın bir önerisidir. Tabii şartlara göre de değişkenlik olabilir. Çünkü mehir konma şartlar uygun ise, erkeğin durumu uygun ise, müteşabihtir yani. Muhkem alabilirsiniz ama kısmen de müteşabih kabul edebilirsiniz. Şartlar uygun değil. Şimdi evlenirken mehir verme çoğunlukla hep kağıt üzerinde lafta kalıyor biliyorsunuz. Yani evlenme yapılırken, konuşulurken ne kadar kaç altın veriyorsun veya kaç bilmem ne veriyorsun. Şu kadar diyor, lafta kalıyor hepsi. Hiç ciddiye alınmıyor çünkü. Şimdi bir de zihar konusu var. Onu da Kur'an kaldırmıştır. Zihar. Yani bir kadının, bir erkeğin daha doğrusu eşinin sırtını annesinin sırtına benzetmesini ifade etmesi. Bu bir gelenektir cahiliye döneminin. Buna zihar konusu derler. Ve bu bir boşanma nedenidir. Cahiliye döneminin geleneği olarak. Bunu da Kur'an kaldırmıştır. Zihar geleneği. Şimdi bir de kadının ve erkeğin zina olayını ispatlaması için 4 şahit şartını getirmiştir. Çok zor bir konu. O bakımdan zaten ispatlanması çok zor olan bir konu. Zinayı ispatlama. Ama böyle bir şey o zamanın şartlarına göre sonra tabii şimdiki teknik olanaklar
bu konuyu başka şekilde düşündürebilir. Bir de çocuğun 2 yıl emzirilmesi konusu var. O da kadını esasında koruyan bir yöntem. Erkeği mecbur ediyor çocuğun bakımını üstlenmeye. Kadının perişanlığını engellemiş oluyor. Ve cinsiyet ayrımını kaldırıyor. Kadının hor görülmesini ve küçümsenmesini sonlandırıyor. Necm suresi 21-22. Bunu yapamazsınız diyor. Kadını hor göremezsiniz diyor. Kadını küçümseyemezsiniz diyor. Necm suresi 21-22. Ve yine mahşerde ilk sorgulanacak kişi kız çocuğunun hakkını gasp eden kişi. O bakımdan ilk sorgulanma durumuna ebeveynlerin düşmemesi için kızlarının doğal haklarını mutlaka gözetmeleri gerekir. Yani okutmaları gerekir, haklarını korumaları gerekir, söz hakkı tanımaları gerekir, miras, vasiyet, her türlü yasal haklarını mutlaka yerine getirmeleri gerekir. Yoksa kız çocuğun haklarını gasp eden duruma giriyorlar. Yine insan öldürmenin haram kılındığını ve bütün insanları öldürmek gibi bir suç olduğunu, ağır bir suç olduğunu söyler. Yani bir kadını öldürmek veya insanı öldürmek veya herhangi bir erkeği kendisinin hiçbir iradesi olmadan kişiyi bir kişinin iradesiyle verdiği kararla başkasını öldürmesi. İşte bir erkeğin kadını öldürmesi, şiddet göstermesi. Bu bir kadını öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibi çok ağır bir suçtur. Çok enteresan bir şey var. Maide suresi 29'da bir katil kimi öldürürse öldürsün, ister kadın olsun, ister erkek olsun, öldürdüğünün günahlarını da yükleniyor, ona yükleniyor. İlahi sistem ona yüklüyor. Katil olmasının günahı var zaten. Katil olmasının verdiği, öldürdüğü kişinin günahını yükleniyor. 2, bir de zaten suç olmuş oluyor. Büyük bir suç, insanlığı öldürmüş gibi. Çünkü dünya hayatında insanların, bizlerin yaşamımız bir ilahi projedir. Ve bu ilahi proje gereği herkes yaratılıyor. Her yaratılan, bütün din, insan ne olursa olsun, her yaratılan mutlaka bir görevle, bir amaçla yaratılmıştır. Proje gereği yaratılmıştır. Hiçbir yaratma tesadüfi değildir, boşuna değildir. Onun için insan öldürme, ilahi projeye zarar vermek demektir. O nedenle ilahi sistemin cezalandırması, bütün insanları öldürme işine alması, bir kişiyi öldürmek önemli bir konu. Onun Çok için güzel bir bakış açısıyla baktınız hocam. yani Gerçekten. enteresan yorum ve bunu zaten Maide suresi 29 söylüyor bize bunu. Maide suresi 29. Maide suresi 32'yi de okuyun. Maide suresi 29'u okuyun. Nisa suresi 93'ü okuyun. Yani Kur'an'da bir konuyu açıklayacağınız zaman onunla ilgili bilgi Kur'an'da dağıtılmıştır. Bir ayette veya bir surede bazen verilmez. Kırpıntılar şeklindedir bazen bir bilgi. O kırpıntıları yakalayacaksınız ve yan yana getireceksiniz. Konuyu o şekilde açıklayacaksınız. İşte bakın ben 1 saat 15 dakika oldu. Okuduğum ayetler hepsi farklı ayetler, farklı surelerden getirdiğim ayetler. Şimdi bir de katil olanın doğrudan cehenneme gönderileceği bilgisi var. Nisa 93. Şimdi yetim malının idaresi için ergenlik şartı getiriyor. Bakın şimdi konuyu nereye getireceğim. Ergenlik şartı kişinin kendisine sahipleneceği malı idare etme yetkisinde olacağı yaş demektir. O zaman ergenlik yaşı önemli bir yaş Kur'an'a göre ve farık mümeyyiz deriz biz. Hekim olarak, doktor olarak bir çocuk getirilir, farık mümeyyiz midir, değil midir? Yani akıllı balık mıdır? Özgür iradesi başlamış mı, başlamamış mı? Mantıksal süreç başlamış mı, başlamamış mı? O zaman ne oluyor? Kendi malı için ergenlik dönemi arandığına göre evlenme sırasında da ergenlik şartı aranıyor demektir. O zaman nereye bağlayacağız? Çocuk gelinler Kur'an'dan Nisa suresi 6. ayette yasaktır. Bakın nereden nereye geldi iş. Şimdi bir de
Sınırlı olma koşulu ile birbirlerine evlenmeye niyeti olanların flört yapması müsaadesi var. Ama sınır ve istismar etmemek şartıyla. Onun flörte müsaade ediyor. Ve Bakara Suresi 235. Birbirini sevenlerin evlenmelerini tavsiye ediyor. Ve toplumda birbirlerini sevenleri evlendirin önerisi var. Ahzab Suresi 37. Ve Ahzab Suresi 37. ayet iki Kur'an tercümesi dışında benimki de dahil Hz. Muhammed'e iftira şeklinde tercüme edilmiştir. Ahzab Suresi 37. Bu Ahzab Suresinin yanlış tercümesi Tevrat'ta Davut peygamberin bir uygulamasına eş tutulsun diye yapılmış bu yanlış tercüme. Onu da düzelttik. İki kişi yaptık bu işi. Namus ikazını önce erkeğe yapar dedik biraz önce. Nur Suresi 30'la. Namus ikazını ikinci olarak kadına yapar. İlk sorumlu erkektir. Ve cinsel organlarınızı meşru olmayanın şeklinde geçer. Her iki ayetteki başlangıç cümleler. Ancak kadınla ilgili Nur 31'de şehvet yerlerini sadece cinsel organlar alttılar değil, göğüsteki cinsel şehvet yerlerini de ört der. Şehvet yerlerini örtün emri var tesettür olarak Kur'an'da. Şehvet yerlerini örtme emri var. Bu farz bir kuraldır. Ama neyle ört diye sorarsanız o zamanın şartlarına göre o sırada orada yaşayan bütün kadınların kullandığı, Adem'den beri kullandığı geleneksel şal neyle ört olarak kullanılmış, araç olarak. Ama sonra başka ülkelerde yaşayanlar, başka toplumlarda yaşayanlar şehvet yerlerini örtmek için ne kullanma durumları varsa geleneksel onları kullanabilirler. Bu müteşabihtir. Ne ile ört müteşabih, ört muhkemdir. Evrenseldir, tartışmasızdır. Her zaman ve her toplum için geçerli bir kuraldır. Farz kuraldır. Bu anayasa maddesidir. Örtme emri. Ama orada şehvet yerlerinden kıstas olarak nereye anlaması gerekiyor insanların? Çünkü bu insanlara göre değişiyor. Herkese göre değişebiliyor. Anlayış biraz da. Bunun için banyo çıkmış bir erkek havlu daha almaya çırılçıplak birdenbire kapı açılırsa neyi örter? İki elle bir apış arasını örter. Evet. Bir kadın çırılırsa ay gider nereye örter? Kadın bir eliyle apış arasını bir eliyle memelerini örter. Öyle değil mi? Göğsünü örter. Evet. Tesettür bu. Kadına daha doğrusu erkeğe hitap ediyormuş gibi olan ayetlerden biri de biraz önce başta açıklama yaptım. Erkeğe hitap ediyormuş, kadına hitap ediyormuş gibi olsa bile her iki cinse hitap ediyor demektir dedik ya başlangıçta. Yani ister kadına hitap etsin, ister erkeğe hitap etsin, hangisine hitap ederse etsin hiç önemli değil. Her iki cinsi düşüneceğiz. Şimdi Nisa Suresi 34. ayet çok tartışılan ve asıllardan biri, istismar edilen ayetlerin başında gelen ayetlerden biri. Nisa Suresi 34 der ki kadınlar her yönden güvenilir, namus yönünden, iffet yönünden, israf yönünden, ifrat yönünden, her yönden güvenilirdir. Ve olur da kadınlarınızla anlaşmazlığa düşerseniz ikaz edin, olmadı. Yatağınızı ayırın, olmadı. Odalarınızı ayırın, hatta evlerinizi ayırın. Bir süre yine olmadı, barışamadınız. O zaman boşanın der. Ve orada Arapçasıyla nın yaptık, durubuhunna der. Arapçasıyla. Şimdi durubuhunna'nın 9 anlamı var Kur'an'da. Ve benim soracağım sorunun cevabına geliyorsunuz şu anda hocam. Herhalde bu kadınların en fazla merak ettiği mevzu. Nisa evet. Suresinde dediler bunu özellikle sor çünkü. Siz onu cevaplıyorsunuz şu anda hocam. Durubuhunna kelimesini kullanır ve durubuhunna kelimesi ayette 9 yerde kullanılan bir kelimedir. Farklı anlamlarıyla ama kelime aynı. 8 ayette Kur'an'ın farklı yerlerinde 8 ayette 8 anlamda kullanılıyor ayrı anlamlarda. Bir tek Nisa Suresi 34. ayette
dokuzuncu anlamı olan dövün kelimesini oraya koymuşlar. Ya arkadaş, Kur'an'ın ruhunda cinsiyet ayrımı veya kadına yönelik herhangi bir olumsuzluk var mı? Mümkün mü? Allah'ın her yarattığı bir varlığa, rahmini taşıyan bir varlığa olumsuz bir ifade kullandırması insanlara var mı? Mümkün değil. Eğer olumsuz bir ifade kullanılıyorsa o zaman demek ki Allah'a iftiradır. Evet. En çok şeyde kalınan soru bu. Ve bunu çokça hatmetmiş, Kur'an'ı hatmetmiş insanlar da bunu söylediler. Bu ayeti özellikle söylediler. Bak şimdi Nur suresi 31'de kadınların göğüslerini yani koyunlarını der. Bir kişinin koynu neresi? Koynu bu. Koynunu örtme emrini söylerken Nur 31'de orada da drubuhu humuruhen ala cuyubuhun der. Drubuhu orada da kullanmış. Drubuhu kelimesini. Nisa 34'teki gibi. Halbuki Nur 31'de örtmek anlamında kullanmış drubuhunluyu. Nisa 34'te o zaman oradaki boşanın, bitirin, evliliğinizi bitirin, sonlandırın. O anlamda kullanmış drubuhunne kelimesini. Ve dolayısıyla orada Kur'an'ın ve Allah'ın rahmi emanet ettiği insan neslinin çoğalmasında aracı kullandığı bir varlığa bir zulmedilmesi kelimesini kullanması mümkün değil. Kesinlikle değil. Peygamberimizin aleyhisselam'ın Bir yaratanın böyle bir şeyi kitaba koymasını insan düşünemez zaten. Yani. Öyle bir şey o mümkün değil. Peygamberimizin bir sözü var. Bu ayete uyduğu için kabul ediyorum ben. Onu söylüyorum. O sözde Peygamberimiz der ki gece yatacağınız eşinizi nasıl acıtırsınız? Nasıl zulmedersiniz? Nasıl vurursunuz der. İçinize nasıl siner der. Yani mümkün değil. Şimdi ben böylece Arapçanın özelliği nedeniyle eğer dövün kelimesini kabul edenler her iki cinsle de hitap ediliyor demektir. Açıklamamı da biliyorlarsa, kabul ediyorlarsa o zaman şu anlam çıkar. Eşler anlaşamazlarsa birbirlerini ikaz etsinler. Gerekirse yataklarını ayırsınlar. Gerekirse odalarını ayırsınlar. Gerekirse birbirlerini dövsünler mi diyeceğiz? Yani kadın da erkeği dövsün, erkek de kadını dövsün mü diyeceğiz? Eğer kadına ve erkeğe hitap aynı iki cinse de hitap etme şeklindeyse Arap dilinin özelliği nedeni Arapçanın o zaman kadın da erkeği dövsün mü diyeceğiz? Nisa 34'te. Niye tek taraflı kullanıyorsunuz? Kadını dövün hemen işinize geliyor. Halbuki orada Allah'ın böyle bir şey söylemesi mümkün değil. Ve hiçbir erkeğin de buna dayanarak eşine haksızca maddi hasar oluşturacak şekilde gururunu incitecek şekilde maddi vurması, dövmesi kesinlikle Kur'an'ın bunu söylemesi mümkün değil. Yani insanlar o kadar çok bunu görmüşler, duymuşlar, belli insanlardan akıllarında, zihinlerine kalmışlar ki yani şimdi bunun böyle olmadığını duyan insanlar bile kendi içinde bir rahatlığa kavuştuğunu düşünüyorum yani. Ve bunu bilirsek, bu özellikleri bilirsek o zaman zaten insan olarak biz düşünürüz birbirimizi. Ve Allah'ın bizden istediği en önemli 7 şarttan bir tanesi söz verdiğimiz, anlaşma yaptığımız, misak yaptığımız Allah görevlileriyle dünyaya gittiğimizde bunlara uyacağız diye söz verdiğimiz sözlerden birisi de insan neslini bir görmek. Birlik bilinci. Birlik bilincine ulaşmak. Şimdi ne diyoruz biz? Kışın kar yağıyor diyoruz. Kar taneleri diyor muyuz? Hayır. Kar yağıyor. O zaman insan nesli, insan diyeceğiz. İnsan nesli diyeceğiz. İnsanlar diyeceğiz. Ve her birimiz biz insan neslinin birer ferdiyiz.